Merhaba film severler. Film Diyarı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz film veya diziye çevrilecek oyunlarla ilgili. Son yıllarda moda olmaya başlayan, bazen beğenilen, bazen ise bu ne dediğimiz oyunları filmlere çevirme akımlarını biliyoruz. Bildiğiniz gibi Witcher, Uncharted, Hitman, World of Warcraft gibi birçok ve daha bu şekilde örnek verebileceğimiz oyunlardan alınıp filme dönmüş hikayelerimiz mevcut. Özellikle oyunun popülerliğinin yüksek olması, hikaye kalitesi ve kimlere hitap etmesi ve daha birçok detaylarla oyunun filme çevrilmesi planlanıyor. Her oyun tabii ki filme dönmüyor. Ancak son zamanlarda büyük çaplı oyunların sinematik hikayeleri ve bu açıları bir yönetmen ile çektiklerini düşünürsek film veya diziye yani live action dediğimiz kısma döndürülmeleri çok zor olmuyor. Geçtiğimiz ay yayınlanan ve yine geçen oyunlarında olduğu gibi büyük yaygara çıkaran ve herkesin konuşup beğendiği God of War oyununda ilerleyen dönemlerde bir dizinin geleceği kesinleşti. Sony bu tarz oyunlarını film veya dizilere çevirme kararını aldığını çok önceden söylemişti. Ancak yapılan anlaşmalar bunların hangi platformda yayınlanacağı konusu halen kesinleşmediği için bu durumlar biraz zaman alabiliyor. Her bir platform bu oyunlar için teklifler yapıyor. Sony de bunları inceleyip en karlı çıkacağı firmayla anlaşıyor. God of War duyanlarınız önceden vardır biliyorum. Amazon Prime ile anlaşıldı ve o platformda yayınlanacak. Tabi bununla beraber diğer oyunlar hakkında da bildiklerimizi sizlere söyleyelim. Horizon Zero Dawn Netflix platformunda muhtemelen dizi olarak yayınlanacak. Ayrıca Sony'nin Gran Turismo gibi yarış odaklı oyununu da sinemaya film olarak hazırlamak istediğini biliyoruz. Önceden söylediğimiz gibi Uncharted oyununu filme uyarlamışlardı ve beğenen beğenmeyen bir sürü kişi olmuştu. Aslında arkadaşlar bu oyunları filme çevirirken en büyük sorun filmdeki karakter veya karakterleri değiştirmek oluyor. Evet, senaryo değişiklik gösteriyor ama onu biraz anlayabiliyoruz. Yani izleyicinin heyecanı korumak isteniyor, sonunu bilmesin, bazı yerlerde heyecan duysun isteniyor. Ancak oyunda gördüğümüz ve çok beğendiğimiz bir karakter sırf sosyal mesaj vermek için değiştirilince sinirleniyoruz. Tabi bu durumu beğenmeyenler olduğu kadar beğenenler de çıkabiliyor. Aslında oyunu hiç bilmeyenler direkt filmi veya diziyi izlediklerinde bunu hiç yadırgamıyorlar ve normal karşılıyorlar. Tıpkı kitapları okumayan birinin kitaplardan alıntılanarak çıkan filmi izlemesi gibi. Birçok kişi tepki gösterirken o "ne var bunda" diyebiliyor. Çünkü onun bunu ilk görüşü ve herhangi bir şey ile kıyas yapmıyor. Biz ise oyunu ilk kıyasladığımız için birçok eleştiri noktası bulabiliyoruz. Daha karakterin nasıl bir oyunculuk yapacağını bilmeden eleştiri yağmuruna tutuyoruz. Tabii ki ben de sizler gibi oyunda olan karaktere benzemesinden yanayım. Ama oyunculuk için ufak bir değişiklik olabilir. Ama dediğim gibi lütfen ufak olsun. Witcher'daki gibi olmasın. Son eleştirilerden birisi de The Last of Us dizisi çıkarken hikayede bulunan Ellie karakterinin oyuna göre çok değişiklik göstermesi. Bu da aslında filme veya diziye çevirirken karakterin tamamen benzemesinden ziyade oyunculuğunun daha önemli tutulduğunu gösteriyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar, Ellie rolünü oynayacak oyuncumuz pek oyundaki karaktere benzemiyor olabilir. Ama oyunculuk konusunda biliyorsunuz oyuncular seçilmeden önce bazı seçmelere katılıp o rolü kazanıyorlar. Bu arkadaşımız da muhtemelen bu rolü gösterdiği yeteneğiyle kazanmış olabilir. Size soruyorum. Ellie'ye tıpatıp benzeyen ama Flash TV oyunculuğu yapan birini mi istersiniz? Yoksa şu anki gibi bir benzerlik olsun ama oyunculuğu iyi mi olsun istersiniz? Eğer oyunculuğu seçiyorsanız dizi çıkana kadar beklemenizi tavsiye ediyorum. İzledikten sonra oyunculuğu kötü çıkarsa o zaman yerden yere vurabiliriz. Ve işte o zaman neden bunu seçtiniz diyebiliriz. Açıkçası ben Sony'nin birçok oyunundaki hikaye ve evreni çok beğeniyorum. Beyaz perdede bunları görmek beni mutlu ediyor ve batırmazlarsa çocukluğumdan beri beyaz perdeye uyarlarsa nasıl olur dediğim God of War'ı izlemek çok keyif verecek. Umarım Amazon Prime saçma bir kas seçimi falan yapmaz. Bu arada diziyle ilgili birkaç bilgi daha vereyim size arkadaşlar. Yunan mitolojisinin olduğu kısmı göremeyeceğiz. Söylenilenlere göre İskandinav mitolojisi kısmından başlayıp oyunla paralel ilerleneceği söylendi. Ben açıkçası Yunan mitolojisinden başlamasını çok isterdim. Ama galiba geçmişten sahneler şeklinde o kısımları göreceğiz. Kratos'u kim oynar şu an bilinmiyor ama tabii ki fan yapımı bazı oyuncu seçimleri var. Siz kimin oynamasını isterdiniz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Filme döndürülen ve yine çocukken oynadığımız, hatta halen oynanılan ve dünya çapında çok popüler olan bir oyun olan Super Mario'da yakında sinemada izleyeceğimiz oyunlardan. Film 7 Nisan 2023 tarihinde vizyona girecek. Filmdeki Mario karakterimizi seslendiren Chris Pratt ve prensesimizi ise Anna Taylor-Joy seslendiriyor. Atari oyunu olan bu yapımı
nasıl hikayeleştirdiklerini merak ediyorum. Umarım Sonic gibi olmamıştır. Ayrıca arkadaşlar bir live action Death Stranding filmi üzerinde çalışılıyor. Film evrendeki yeni unsurları ve karakterleri tanıtacak. Hammerstone Studios ve Kojima Production filmi geliştiriyor. Birçok oyunun maalesef uyarlaması tam olarak beğenilmedi ve sadece ilk film ile kaldı. Buna en yakın örnek olarak Tomb Raider'ı verebiliriz. Aslında 2001 yılında Lara Croft rolünü Angelina Jolie canlandırmış ve dünya çapında bu rolüyle bayağı ses getirmişti. Ancak orada da gişede beklentinin altında kaldı ama yine de devam filmlerini getirmişlerdi. Oyunun ne kadar beğenilse ve sürekli yenisi çıkarak devam etse de film hayatı çok kısa sürdü. Artık senaryo mu yoksa başka etkenler mi bilemiyorum. Diğer film yine herkesin bildiği bir oyun serisi olan Assassin's Creed. İlk filmi çıkacağı zaman herkes çok heyecanlanmıştı ama maalesef birçok kişi tarafından beğenilmedi ve o da ilk film ile veda etti. Pers Prensi Zamanın Kumları filmi de diğer bir oyun uyarlamamız. Aslında ben beğenmiştim arkadaşlar bu filmi ancak çoğunluk ve eleştirmenler beğenmemişler. Daha birçok bu tarz oyun uyarlaması filmlerimiz mevcut. Mesela Resident Evil serimiz ilk film ve sonraki iki filmi beğenilmişti. Ama ilerledikçe insanlar saçmaladığını ve aslında kendi özünden ayrıldığını düşündü ve eleştiriler artmaya başladı. Ama 7 filmlik bir seri şeklinde bu uyarlamamız bizleri sonuna kadar götürdü. Bakalım ileride hangi oyunlar filme uyarlanacak? Siz hangi filmin uyarlanmasını isterdiniz? Yorumlarda yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Film Diyarı'ndan herkese sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.